Önümüzdeki 12 dakikada, toplumun en arzulanan kadınlarından birinin kalbinin gerçek piyasa değerini ve bu değeri ödemeye çalışan bir adamın iflasını, hem de meteliksiz kalarak değil, insanlığını kaybederek nasıl yaşadığını göreceksiniz. Bu, basit bir aşk hikayesi değil. Bu sevginin üzerine bir fiyat etiketi yapıştırıldığında ve en saf duyguların bile borç senetleriyle çarpıştığında ne olduğunun otopsisidir. Bu, Kamelyalı Kadın, I.N. hikayesi ve onun neden asla gerçekten ölemediğinin analizidir. Kamelyalı Kadın, çoğumuzun adını bildiği ama belki de gerçek derinliğini tam olarak kavramadığı bir eser. Yazarı, Üç Silahşorlar I.N. yazarı meşhur Alexandre Dumas'ın oğlu, Alexandre Dumas. Ama burada babasının gölgesinde kalmış bir evlat yok. Tam tersine, kendi sesini, hem de çok kişisel, çok acı bir yerden bulan bir yazar var karşımızda. Çünkü Kamelyalı Kadın, yani Marguerite Gautier, kurgusal bir karakter değil. O, Dumas'ın gençliğinde tutkuyla aşık olduğu, Paris'in en ünlü demi-monde kadınlarından Marie Duplessis'in ta kendisi. Dumas bu romanı, Marie'nin 23 yaşında veremden ölümünden sadece bir yıl sonra yazdı. Yani bu bir roman olduğu kadar, bir itiraf, bir ağıt ve belki de bir vicdan azabının ürünü. 19. yüzyıl Paris'inde, demi-monde, yani yarım dünya olarak adlandırılan bir sosyal katman vardı. Bu kadınlar, ne halktan ne de aristokrasidendi. Güzellikleri ve zekalarıyla zengin erkeklerin himayesinde yaşar, lüks içinde yüzerlerdi. Ama bu lüksün bir bedeli vardı, asla saygın olamazlardı. Onlar, erkeklerin hayran olduğu ama asla evlenmediği, toplumun hem arzuladığı hem de dışladığı varlıklardı. İşte Marguerite, bu dünyanın kraliçesiydi. Ve, kitap, bu kraliçenin krallığının aslında nasıl bir hapishane olduğunu bize gösteriyor. Kitabı bugün yeniden okuduğumuzda, bizi ilk çarpan şey, romantizmden çok ekonominin acımasızlığı oluyor. Marguerite bir kadın değil, bir işletmeydi. Yıllık 100.000 franklık bir yaşam standardı, atları, arabaları, mücevherleri, tiyatro locaları ve her şeyden öte, ödenmesi gereken borçları vardı. Bu, onun varoluş biçimiydi. Aşk, bu denklemde, lüks bir masraf kalemiydi, o kadar. Armand Duval sahneye çıktığında, bu ekonomik düzen bozulur. Çünkü Armand, Marguerite'e aşık olur. Ama onun aşkı, bu sistemin para birimiyle ölçülemez. Armand, yıllık 8.000 franklık geliri, Marguerite'in yaşam masraflarının yanında bir hiçtir. Prudence, yani Marguerite'in sözde arkadaşı ama aslında onun düzeninin ahlaksız muhasebecisinin dediği gibi, Armand, parası Marguerite'in atlarının yemini bile karşılamaz. Kitap, bir aşk romanından çok, bir muhasebe defteri gibi okunabilir. Satılan atlar, rehin bırakılan mücevherler, alacaklıların kapıya dayanması. Marguerite, Armand'a olan gerçek aşkı uğruna bu işletmeyi iflas ettirmeye karar verdiğinde, romanın trajedisi başlar. Çünkü aşk, romantik bir duygu bulutu değil, demir gibi sert, maddi bir gerçeklikle çarpışır. Marguerite, Armand'a, "Beni olduğum gibi sev, hayatıma karışma" demez. Tam tersine, onun için her şeyden vazgeçmeye, lüksü bırakıp onunla küçük bir evde yaşamaya hazırdır. Ama sistem, bir metanın bedelsiz olmasını kabul etmez. Bu fikir, kitabın temel direğidir ve asla çatlamaz. Çünkü aşkın bedelini ödeyemeyeceğini anlayan Armand değil, aşkın kendisinin piyasa dışı bir değere sahip olmasını reddeden dünyanın ta kendisidir. Marguerite'in bu ekonomik düzenden kaçma çabası, bizi romanın ikinci ve en acı fikrine getiriyor. Kefaretin imkansızlığı. Marguerite Armand, I.N. aşkıyla sadece yeni bir hayata değil, aynı zamanda geçmişinden bir kurtuluşa, bir aklanmaya kavuşacağını umar. Lüksünü feda ederek, borçlarını temizleyerek, geçmişini silebileceğini düşünür. Ama toplum, onun bu kefareti ödemesine izin vermez. Sahneye Armand, I.N. babası girer. Baba Duval, kötü bir adam değildir. O, sistemin sesidir. Ahlakın, ailenin, onurun ve en önemlisi, sosyal düzenin bekçisidir. Marguerite gelir ve ondan bir fedakarlık ister. Ama bu fedakarlık, para ya da mücevher değildir. Ondan, oğlu için yaptığı fedakarlığı geri almasını, yani Armand'ı terk etmesini ister. Neden? Çünkü Armand, onunla olan skandal ilişkisi, kız kardeşinin evliliğini tehlikeye atmaktadır. Saygın bir aile kendi ailelerine böyle lekeli bir bağın girmesini istemez. İşte trajedinin kalbi burasıdır. Marguerite'in fedakarlığı, onun ruhunu kurtarmak için değil, sistemin kendini koruması için talep edilir. Baba Duval, Marguerite'in asaletini görür, ona acır, hatta ona "kızım" der.
Ama yine de ondan, ait olduğu çamura geri dönmesini talep eder. Çünkü Margaret'in bireysel kurtuluşu, sosyal düzenin istikrarından daha önemsizdir. O, feda edilebilir olandır. Geçmişi silemeyeceği bir borçtur ve bu borcu mutluluğunu feda ederek ödemek zorundadır. Bu fikir nerede çatlar? Belki de hiçbir yerde. Dumas, bize acımasız bir gerçeği gösterir. Toplumun günah keçisi olarak damgaladığı birinin, ne kadar samimi olursa olsun, o damgadan kurtulması neredeyse imkansızdır. Margaret, veremden değil, toplumun ikiyüzlülüğünden ölür. Peki Armand, o bu denklemin neresinde? İşte burada üçüncü fikre geliyoruz. Mülkiyet olarak aşk ve erkek bakışının yıkıcılığı. Armand, ne aşkı, ilk başta saf ve romantik görünür. Margaret'i uzaktan izler, onu bir melek gibi görür, onu şiirselleştirir. Ama onu elde ettiği andan itibaren, aşkı bir mülkiyet arzusuna dönüşür. Onu Paris'in kamusal sahnesinden çekip almak, Bougival'de bir kır evine kapatmak, onu diğer erkeklerin bakışlarından saklamak ister. Aslında istediği şey Margaret'in geçmişini silmektir. Onu, sadece kendisine ait, tertemiz bir nesneye dönüştürmek ister. Margaret'in onu terk ettiğini düşündüğünde yaşadığı yıkım, sadece aşk acısı değildir. Bu, mülkünü kaybetmiş bir adamın öfkesidir. Ve intikamı da bu mülkiyetçi mantıkla işler. Başka bir kadınla, Olympe ile birlikte olarak Margaret'e acı çektirmeye çalışır. Bu, benim malım olmuyorsan, sana mal muamelesi yaparım demenin acımasız bir yoludur. En korkunç eylemi ise, birlikte geçirdikleri son gecenin sabahında ona para göndermesidir. Bu, onu anlamadığı, kontrol edemediği karmaşık bir insandan, basitçe fiyatı olan bir fahişeye indirgeme çabasıdır. Onu en çok inciten şeyin bu olması tesadüf değildir. Çünkü bu hareket, Margaret'in ondan kaçmaya çalıştığı her şeyi yüzüne çarpar. Onun bir insan değil, bir meta olduğu yalanını. Armand, Margaret'i sevdiğini söylerken bile, onu toplumun gördüğü gibi görmekten, bir kamelyalı kadın olarak etiketlemekten kendini alamaz. Ve bu, aşklarının neden en başından beri ölüme mahkum olduğunun kanıtıdır. İşte kamelyalı kadın, asıl gücü burada yatıyor ve günümüzde rezonansı da tam bu noktada başlıyor. Neredeyse 200 yıl sonra, bu fikirler neden hala bu kadar taze, bu kadar can yakıcı? Çünkü biz de hala ilişkileri bir tür piyasa olarak görüyoruz. Partnerlerimizi statü, gelir, dış görünüş gibi değerlerle ölçüyoruz. Sugar Daddy ve Sugar Baby ilişkilerinin normalleştiği, sosyal medyada lüks yaşamların birer başarı ölçütü olarak sergilendiği bir dünyada, Margaret'in ekonomik tuzağı bize hiç de yabancı gelmiyor. Onun kefaretinin imkansızlığı da öyle. Bugün cancel culture dediğimiz şey, insanların geçmişteki hataları yüzünden dijital olarak aforoz edilmesi, Margaret'in toplum tarafından silinme çabasının modern bir yansıması değil mi? Özellikle kadınlar, geçmişleri üzerinden ne kadar acımasızca yargılanıyor, bir kez lekelendiğinizde, o etiketten kurtulmak ne kadar zor. Ve tabii ki Armand, mülkiyetçi aşkı. Kıskançlık, kontrol etme arzusu, sevdiğin kişiyi bir birey olarak değil de, kendi egonun bir uzantısı olarak görme eğilimi. Bunlar, bugün de ilişkileri zehirleyen en temel sorunlar. Kitap, bize aşkın pembe bir rüya olmadığını, onun para, statü, güç ve toplumsal beklentiler gibi acımasız gerçeklerle dolu bir savaş alanında geçtiğini hatırlatıyor. Dumas'ın eseri, bize acı bir gerçeği tokat gibi çarpıyor. Fedakarlık, her zaman soylu bir eylem değildir. Bazen fedakarlık, bir sistemi devam ettirmek için kullanılan bir araçtır. Margaret, aşkı için lüksünü feda etti. Sonra Armand, ailesinin onuru için aşkını feda etti. Ve sonunda, bu çelişkili fedakarlıkların ağırlığı altında hayatını feda etti. O, sevdiği adam tarafından bile tam olarak anlaşılamayan, toplum tarafından hem arzulanan, hem de kurban edilen trajik bir figür olarak kaldı. Kamelyalı kadın, sadece veremden ölen güzel bir kadının hikayesi değil, sevginin metalaştırıldığı, samimiyetin alınıp satıldığı ve geçmişin asla peşimizi bırakmadığı bir dünyanın alegorisidir. Ve bu dünya, ne yazık ki hala bizim dünyamız ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.